Molavay'dan herkese merhaba. Corel Draw ile düğün davetiyesi nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Kendi düğün davetiyenizi oluşturabilirsiniz. Yani baştan aşağı tasarlayabilirsiniz. Bunun için sizlere yardımcı olacağım. Şimdi baskı alacağım için şu kısımdan CMYK'yı seçiyorum. Daha sonra ok tuşuna basıyorum. Şimdi sol kısımdan şöyle bir kare oluşturuyorum. Ee, Bunu mesela 210'a 297, aynı şekilde 210'a 197, pardon, aynen 297. Evet. Şimdi buradakini direkt şu ortaya almak için şöyle bir defa tıklıyoruz ve klavye üzerinden P tuşuna basıyoruz. Evet. Şimdi dilerseniz başlayalım. Elimde benim şöyle bir fotoğraf var. Şimdi fotoğrafın üzerine bir defa tıklıyorum ve sol kısımda bulunan şuradaki aracı seçiyorum arkadaşlar. Seçtikten sonra aşağı doğru kaydırıyorum ve buranın hafiften yok olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şöyle yaptığım zaman daha iyi oldu. Şimdi şu kısma işte düğünün tarihi, saati, yeri, mekanı buraya yazacağız. 29 Mayıs 2020 saat 17'de olsun. Tekrardan yazıyorum. Kız Kulesi, İstanbul. Şimdi yazımı seçiyorum. Genelde davetiyeler böyle yazıları şey olur. El yazısı şeklinde olur. Hani düz yazı genelde pek kullanmazlar. O yüzden şöyle havalı göstersin diye şuradan yazı stilimizi değiştireceğiz. Pek okunmuyor bu. Evet. Bu daha iyi. Şu başa nokta koymuşuz. Evet. Şimdi bunun aynısını şöyle kopyalayalım. Hiç uğraşmayalım. Bunu da silelim. Direkt buraya yazalım. Kız Kulesi
İstanbul diye. Tabi şimdi bunun puntosu kaç? 24 olsun. Bununki de 24'ün bir üstü olsun. Şöyle. Hatta altını çizelim mi? Çizmeyelim. Altı çizdik olmasın. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Önceki derste göstermiştim. Dairenin etrafına yazı nasıl yapılır. Şimdi yazıma tıklıyorum. Text kısmına geliyorum. Buradan diyorum ki şöyle yap. Gayet güzel. Tekrardan yazıma tıklıyorum. Diyorum ki mesela nereye gelsin? Şuraya gel. Evet. Tabii şimdi şu dairenin çizgisini temizleyeceğim ki güzel bir görüntü olsun arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Hatta bold yaparsak daha güzel olabilir. Bold yapalım. Bold olmuyor. Çünkü yazı stilimiz burada olduğu için sorun değil. Ben biraz daha böyle göze hitap etsin diye uğraşacaktım ama neyse. Şimdi şu kısma şöyle bir nazar boncuğu tarzında bir şey yapacağız. Tabi bunun birazcık kalın olması gerekiyor. Şöyle 4 değil de 8 gayet iyi. Hatta biraz daha kalın olsun. 12 evet. 12 güzel. Aynı şekilde içine de bir tane şöyle nokta koyuyoruz. Hemen içine maviye boyuyoruz. Şöyle. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi şu kısma geliyoruz. O kısma da isim yazacağız. İşte kim evleniyorsa. Şu üstteki renkle yani aynı olmasına dikkat edin. Ya da şimdi farklı bir renk kullanırsanız hani ortaya karışık bir şey çıkar. Şöyle tekrar seçelim. Şu şekilde. Yani üsttekiyle bağımlı olsun. Şimdi şu kısmı şöyle alalım isterseniz. Bunun çizgilerini yok edelim. Şöyle. Daha sonra tekrardan tıklıyoruz şuraya. Şöyle silinmiş efektini veriyoruz. Yani burada gözünüze nasıl hitap ediyorsa öyle yapın. Şöyle Leyla yazalım. Şuraya da Mecnun yazalım. Şimdi şuradaki yazıyla aynı olsun.
Evet. Hemen şuna da Leyla yazalım. Silelim. Kaç yapalım? 36 72. Güzel. Hatta buna da şey yapalım. Şöyle aşağıdan silinmiş efekti verelim. Evet. Şimdi bunu alalım, şöyle şu kısma koyalım. Aynı şekilde bunu da böyle şöyle tam yukarıya değecek şekilde. Evet. Böyle daha iyi oldu. Evet. Şimdi geldik gelin ve damata. Onlar da burada şöyle. Hemen şöyle alt kısma da direkt şöyle yapalım. Daha hızlı olması açısından bu mutlu günümüzde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hatta mutluluk duyarızı silelim. Şimdi bu şöyle kalsın bir. Şimdi bunu 36 yaptığımız zaman büyük oluyor. 24. Şöyle. Şöyle. Daha iyi oldu. Hemen klavyeden F8'e basıyorum ve tekrardan yazı yazacağım. Mutluluk duyarız. Evet. Şimdi şu kısmı, şu rengini pembe yapacağım. Mutluluk duyarız da şöyle burası kaçtı? 24 punto. Aynı olmasın. 36 koyduğum zaman nasıl duracak? Bir bakalım. Biraz daha büyük olursa daha iyi olur. Bunu da şöyle ortalayalım. Evet. Şimdi tabii şimdi bu taraf kız taraf olduğu için hani direkt şuralara pembe yapabilirsiniz. Hani bir deneyelim isterseniz. Şuradan ayırsak mesela nasıl olur? Yok, alt kısma dokunmayalım. Burası gayet bence güzel oldu. Başka ne ekleyebiliriz? Başka da eklenecek bir şey yok herhalde. Ya, videomuz bu kadardı. Siz de kendinize bu tarz davetiye hazırlayabilirsiniz. Şuraya kendi fotoğrafınızı koyabilirsiniz. İsimler, şuraya bir nazar boncuğu tarzı bir şey.
Altta da küçük bir metin böyle. İşte bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.